Fadime'den Püf Noktalar Mutfağımdan herkese merhabalar. Hazır yufka ve peynirli ıspanakla bir tepsi kırma böreği hazırlayacağız. Dilerseniz muhacir böreği, boşnak böreği ya da büzme börek diyebilirsiniz. Yeter ki bu tarifi deneyin diyorum. Yemelere doyamayacaksınız. Fadime demedi demeyin. Böreğimizin ilk sosu için bir tabağa yarım su bardağı sıvı yağ ve yarım çay bardağı suyu ilave edip karıştıralım. Çay bardağı ölçüm 150 milim. Sosu bir kenara alalım. Bu sosu yufkaların yağlamasında kullanacağız. Böreğimizin yumurtalı yoğurtlu sosunu hazırlamak için 3 adet yumurtamız var. 2 adet yumurta sarısını bir tabağa alarak böreğimizin üzeri için bir kenara alacağız. Kalan yumurta sarısı ve yumurta aklarını tabağın içine ilave ediyoruz. Üzerine 4 yemek kaşığı dolusu katı yoğurt ilave ediyoruz. Arkadaşlar, yoğurt sulu olmasın. Sulu yoğurt kullanırsanız kaşık ölçüsü miktarımızı tam olarak elde edemeyiz. Hem de sulu yoğurt kullanırsanız böreğinizin ekşi olmasını sağlayacaktır. Üzerine de yarım çay kaşığı karbonat ve yarım çay kaşığı tuz ilave ettikten sonra bu sosu, yani yoğurtların pütürsüz hale gelmesi gerekiyor. Oldukça güzel bir şekilde karıştıralım. Orijinal boşnak böreği genelde peynirle iç malzemesi hazırlanır. Ama mevsimine uygun olarak pırasalı peynirli hazırlayabilirsiniz. Ispanaklı, kıymalı, patatesli, yani damak zevkinize uygun olarak dilediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Sosumuzun yeterince güzel karıştığından emin olduğumuzda şimdi sosun içerisine bir su bardağından 2 parmak kadar eksik sıvı yağ ilave ediyoruz. Ve sosu bir müddet daha karıştırdıktan sonra bir kenara alıyoruz. Şimdi ıspanakları doğramaya geçebiliriz. 600 gram ıspanağı öncesinden tertemiz birkaç su yıkayıp kuruladım, hazır ettim. Şimdi bıçağımla ince ince kıyıyorum. İnce ince kıyılması önemli. Çünkü çiğden kullanacağız arkadaşlar. Ispanakları alırken de körpe olan ıspanaklar tercih edin. Sap kısımlarını kullanmayacağız. Hem de kullanmış olduğumuz ıspanak miktarı denk gelsin diye. Çünkü bazı ıspanakların sap kısımları çok uzun oluyor. O zaman da 600 gram ıspanak kullanmamış olursunuz. Ispanak hacimli durduğu için doğrandıktan sonra elimle biraz ovuşturuyorum ki ıspanağın havasını alayım. Yufkaların içerisine ıspanağı yaydığımda da büzme şeklini rahatlıkla verebileyim diye arkadaşlar. Bu işlemi muhakkak sizler de uygulayın. 1 adet orta boy doğranmış soğanı ilave ediyorum. 150 gram yağlı peyniri ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığına yakın kırmızı pul biber. Hatta bunun yerine kırmızı toz biber de kullanabilirsiniz. Bir miktar tuz serpiştirmeyi unutmayın. Yalnız tuzu serpiştirirken peynirinizin tuzluluk miktarına göre ayarlamayı yapın arkadaşlar. Benim peynirim az tuzlu olduğu için ıspanağa bir miktar tuz serpiştirdim. Bunu unutmayın lütfen. 4 adet yufkamı masanın üzerine alıyorum ama öncesinde tepsimin taban kısmına ve kenarlarına bir miktar yağ sürüyorum. Tepsimi hazır hale getiriyorum. Arkadaşlar, açtığım her bir yufkaya hazırlamış olduğumuz sostan fırça yardımıyla her tarafına denk gelecek şekilde yağlı suyu sürüyorum. Burada da fırçayı yağlı suya her daldırdığınızda karıştırarak fırçaya yağlı suyu alınız. Biliyorsunuz ki yağ suyun üzerinde kalıyor. Sadece fırçayı daldırırsanız her defasında yağ almış olursunuz. Buraya da dikkat edin lütfen. Ispanaklı peynirli iç harcımızı da 4 yufkaya eşit bir şekilde paylaştıracağız. Arkadaşlar, göz kararı ayarlamakta zorlanıyorsanız tabağın içerisindeki ıspanakları kaşık yardımıyla 4'e bölebilirsiniz. Bu şekilde her bir yufkaya eşit bir şekilde iç malzemeyi yaymış olursunuz. İç malzememizi yufkanın yarısına yaydıktan sonra yufkanın kalan yarısını da üzerine kapatıyoruz. Şimdi büzme işlemini yapacağız. Öncesinde şunu belirteyim. Bazı yufkaların, yani günlük yufkalarda bu olmuyor da paket yufkalarda oluyor genelde. Kenar kısımları böyle kalın hamurlu şekilde oluyor. O kısımları bıçakla alıp ayırabilirsiniz. Böylelikle böreğiniz daha güzel olur. Arkadaşlar, tepsim 40 santim boyutunda. 4 yufka tamamıyla yetti.
Bütün detaylarını sizlere gösterdim. Hiç tereddüt etmeden hazırlayabilirsiniz. Tepsiniz 40 santim olursa 4 yufkadan ve tarifte söylediğim malzemelerle bir tepsi kırma börek elde etmiş olacaksınız. Bir diğer yufkaya da aynı işlemi uyguluyorum. Yağlı suyu fırçayla her tarafına denk gelecek şekilde sürüyorum. Yağlı su böreğimizin yufkalarının kat kat olmasını sağlıyor. Hem de böreğimizin yumuşacık olmasına sebep oluyor. Arkadaşlar şu yağlı suyu dahi hazırlarken tam ölçü vermek istiyorum. Daha öncesinde deniyorum. Sizlere ölçüyü tam vermek istiyorum. Hiçbir şekilde israf olsun istemiyorum. Ölçüler tamdır. Hiçbir şekilde bir kaşık dahi fazla kalmıyor. Bundan emin olabilirsiniz. Videomu buraya kadar seyrettiyseniz her birinize teşekkür ediyorum. Benim de küçük bir hatırlatmam olacak. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayınız. İlk kez bu videoda benimle karşılaşıyorsanız abone olmayı unutmayınız lütfen. Videomun linkini paylaşabilirsiniz. Bu kanalımın büyümesine sebep olacaktır. Şimdiden desteğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Üç parmak genişliğinde parçaları kestik arkadaşlar. Bütün parçaları yağlanmış olan 40 santimlik tepsimize diziyorum. Son iki parça kaldı. Onları da yerleştiriyorum. Kırma böreğimiz şekil olarak da çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Her bir dilim böyle büzgü büzgü. Şimdi üzerine hazırlamış olduğum soslu yoğurdu gezdireceğim. Yoğurdu da bütün hamurların üzerine denk gelecek şekilde yayalım. Her tarafına eşit bir şekilde yoğurtlu sosu denk gelmiş olsun. Yoğurtlu sosumuzu böreğimizin her tarafına eşit bir şekilde yaydık. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tabağın dibinde hiç sos kalmadı. Yani hiç ziyan olmuyor. Hatta aynı tabağın içerisinde 2 adet yumurta sarımız vardı. O tabağın içerisinde fırçayla karıştırarak böreğin üzerine yayıyorum. Şimdi böreğin üzerinde zaten yoğurt sosu olduğu için yumurtamızı da rahatlıkla sürüyoruz arkadaşlar. Kırma böreği farklı tariflerde deneyen arkadaşlarımız var. Bazıları üzerine 4 adet yumurta sarısı sürüyor ki bu bence oldukça fazla. Yumurta kokusu olur. 4 adet yumurta sarısı çok diye düşünüyorum. Bazıları sadece yumurtayı yoğurt sosuna kullanıyorlar. Bu şekilde denedim. Siz de denediğinizde göreceksiniz. Çok işinize yarayacak. 2 adet yumurta sarısını ayırırsanız sonradan böreğin üzerine sürerseniz böreğinizin üzeri nar gibi kızaracak arkadaşlar. Bu şekilde denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Fırınımız şu anda ön ısınmada. 200 derecelik fırına birazdan böreğimiz gidecek. Şu güzel görüntünün ortasına da hafiften çörek otu serpiştirdim. Dilerseniz tümüne de serpiştirebilirsiniz. Böreğimiz fırından çıktı. Üst sosunda yoğurt olduğu için ilk fırından çıkardığımızda üzeri biraz sert gibi gözüküyor arkadaşlar. 10 dakika oda ısısında dinlendiğinde yumuşacık oluyor. Dilerseniz üzerine bir sofra örtüsü de atabilirsiniz. Bu şekilde hemencecik servis edecekseniz çabucak yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde üçgen dilimler verdim. Şekline daha yakıştığını düşündüm arkadaşlar. Gerçekten lezzeti, görüntüsü enfes bir börek. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Böreğimden bir dilim tabağa alıyorum. Üzerine çatalla dokunuyorum. Bakın arkadaşlar yumuşacık. O kadar güzel bir şekilde pişti ki altı bile nar gibi kıpkırmızı oldu. Alt dokusunu da şimdi size gösteriyorum. Çok güzel bir şekilde kızardı. Tabii ben böreğimi çatalla değil elimle yiyeceğim arkadaşlar. Dilerim siz de bu güzel tarifi denersiniz ve eminim sonuçtan memnun olacaksınız. Yine de sonucu da yorumlar kısmında benimle paylaşırsınız. Çok çok mutlu olurum. Fadime'den bugünlük de bu kadar. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere.
Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.